Öncelikle bu zamana kadar Otokeyfi kanalına abone olarak destek veren, beğenip yorum yazan herkese teşekkür ederim. Uçan araba üretimi gerçekleştiren şirketlerden biri olan PAL-V şirketinin kurucusunun yaptığı açıklamada, kara ve hava yollarının düzenlemeleri tek bir araca uygun olacak şekilde yapılmadığını, bu nedenle de iki ulaşım yolunun gerekliliklerini yerine getirmenin zor olduğunu, bu sebeple yıllardır aslında üretilen uçan arabaların bir türlü testlerin tamamından geçer not alamadığını söylüyor. Bu testlerin sayısının neredeyse 5000'i bulduğunu ve bunları başarılı bir şekilde geçilmesi halinde sertifika alınabileceğini belirtiyor. Bu testlerin büyük bir çoğunluğunu ise başardıklarını söylüyorlar. İlerleyen yıllarda ise uçan araba sektörünün oluşacağı ve Uber şeklinde hizmet vereceğini belirtiyor. Bahsettiğimiz şirketin ürettiği Liberty isimli uçan araba 2012 yılında test uçuşlarına başladığını ve geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nden yola çıkma yani trafiğe çıkma sertifikalarını aldıklarını belirtti. Resmi bir plaka ile hem caddelerde hem de otoyollarda sürülmesine izin verildiğini duyurdu. Liberty, karayolunda saatte 160 km hıza ulaşmakta. Saatte 180 km hızla da uçabildiği açıklandı. Uçuş menzili ise yaklaşık 500 km, ağırlığı ise 660 km olarak açıklandı arkadaşlar. Liberty uçuş sonrası yere indiğinde pervaneleri kapanarak karayolculuğu için hazır hale gelmesi yaklaşık 10 dakika sürdüğü belirtiliyor. PAL-V şirketi ilk 90 Liberty aracı 2022 yılında satışa sunmayı hazırladıklarını belirtiyorlar. Merak edilen bir başka durum ise sanırım bu uçan arabanın fiyatı. 90 adet ilk Liberty'nin satış fiyatının 500.000 euro olacağını, sonrasında ise 400.000 euro ile seri üretim ile satışa çıkacağını belirtiyorlar. Bu araçları kim alacak şeklinde bir düşünce oluşanlar için 90 aracın yarısından fazlasına şimdiden ön sipariş verilmiş durumda. Ve yaşanan pandemi sebebiyle de 2 kişilik Liberty'nin talebinin daha da fazla artmasına sebep olduğunu söylüyorlar. 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği'nden alacağı sertifika için çabalayan firma, aynı çabayı Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı'ndan da havacılık sertifikası almak için çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılına kadar da havacılık sertifikasını almalarında herhangi bir sorun olmadığını açıkladılar. Uçan arabaların yıllardır incelemelerini yapan uzmanların yaptıkları yorumlar ise birçok firmanın uçan araba teknolojisiyle uğraştığını ve PAL-V şirketin bunlardan farklı olarak riski ve tehlikeyi en az indirerek uçuş sertifikasını alması durumunu, diğer şirketlerin örnek alacağını ve ilerleyen zamanlarda daha fazla firmanın kara ve hava yolu ulaşımı için yeni uçan arabaların üretilerek ayrı bir sektör olarak piyasada kendine yer bulacağını belirtiyorlar. Günümüzde uçan arabaların kara ve hava yolunda seyahat etmelerine izin veren ülke sadece ABD'de bir eyalette yer aldığını ek bir bilgi olarak söyleyebiliriz. Uçan araba teknolojisinin günümüzde de sadece PAL-V şirketinin yaptığı bir çalışma olmadığını söylemek gerekir. Bahsettiğimiz teknoloji ile Alman otomobil üreticisi Porsche ve havacılık şirketi Boeing uçan araba yapımı için halen yürüttüğü çalışmalar bulunmakta. Porsche'un kısa bir süre önce yapmış olduğu araştırmaya göre uçan hava aracı pazarının 2025 yılından sonra yükselişe geçeceği tahmin ettiklerini, ayrıca uçan araçların zengin kesime hitap etmek için üreteceklerini belirttiler. Ülkemizin bu konuda nerede olduğunu merak edenler ve bunun yanında da laf edenler olacaktır sanırım. O yüzden bilmeyenler için şu görüntülerle birlikte açıklama yaparak bitirelim. 2019 yılında Cezeri isimli milli uçan arabamız Selçuk Bayraktar'ın önderliğinde uçuş testlerinden başarılı bir şekilde geçtiğini, bu sürecin sadece bir anda yapılmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Cezeri ismini merak edenler için robotik araçların kurucusu olarak bilinen Artuklu Sarayı'nda yaşayan bir Müslüman bilim adamı olan Cezeri isminden gelmekte olduğunu, Cezeri ismini bir vefa borcu olarak düşünüldüğünü ve isminin verildiğini belirtiyor. Görüntülerde yer alan uçan arabamız olan Cezeri'nin ilk prototip görüntüsü yer almakta olup, az önce bahsettiğim Hollanda'nın Liberty uçan arabasının uçuş testlerindeki gösterdiğim ilk görüntüsü gibi düşünebilirsiniz. Umarım ülke olarak da bu alanda dahil olmak üzere birçok iyi diyebileceğimiz alanda başarılı bir şekilde üretimler gerçekleştirebiliriz.
İlerleyen yıllarda bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntülerle karşılaşacağımız kaçınılmaz olacak sanırım. İçeriğimizi beğenip abone olabilirsiniz. Lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Video sonunda yer alan diğer içeriklerimizi de izleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.